Altın alınabilir mi hâlen daha? Altında, hâlen daha bir miktar potansiyel olduğunu ben düşünüyorum ama, o gene böyle bu sene o başından beri olduğu gibi öyle çok yüksek primlerin 2026'da da devam etmesini beklememek lazım. Bu böyle biraz, emm, Başkan Trump'ın gümrük vergilerindeki artışının, sebep olduğu bir belirsizlik, bir jeopolitik gerilimler oldu. İşte, Rusya, Ukrayna veya, işte, İsrail etraftaki ülkelerle savaştı, İran'la Amerika savaştı falan. Hâlâ devam ediyor İsrail. Bunlar nedeniyle altında, ciddi bir yükseliş gördük. Gümüşte daha iyi bir yükseliş gördük. Özellikle nisan sonundan itibaren, mayıs ayından itibaren. Ben gümüşte hâlen daha biraz daha altına göre daha iyi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Altın, gümüş biraz daha alınabilir. Bunun haricinde dövize döndüğünüz zaman, işte, döviz de baskılandığı için iyi bir getiri sağlayacak bir şeylere yatırım yapmanız lazım. İşte, mesela konut yatırımı yaptığınızda diyorsunuz ki benim param dövizde. Döviz nispeten daha ucuzken Türkiye'de aldım, onunla da konuta yatırım yaptım. İllaki günün birinde bu Hı hı. değerine gelir. Ben de döviz cinsinde kira geliri elde ederim. Getirisine sahip olurum, evet. Evet, üstelik bir de senelik peşin alınıyor Hı orada hı. kiraya verdiğiniz zaman. Peşin peşin de paramı da alırım. Hatta, belirli bir büyüklüğün üzerinde olunca size oturum izni de veriyorlar. Gider orada otururum gerekirse de diyebilirsiniz yani. Oturursanız gelir vergisi de vermezsiniz. Eurobond'larınızdan aldığınız faizlerden de hiçbir şekilde gelir vergisi ödemezsiniz. Öyle avantajları da var. Geriye kalıyor risk almak. Şimdi altında da bir risk yok mu? Evet var ama işte uzun vadede değerini koruyor diyoruz. Geriye risk almak kalıyor. Herkes risk alamaz. Herkesin risk toleransı, beklentisi Aynı değil, farklı. evet. Risk alırım diyenler için de adres Nasdaq. Çünkü dünyada bir yapay zeka rönesansı yaşanıyor. Sadece bir devrim değil, bu bir rönesans. Yani burada hem bu işin sanatsal boyutu var, yani yaratıcılık boyutu var, verimlilik artışı boyutu var. Bütün şirketlere etki edecek, Amerikan ekonomisini çok daha fazla büyütebilecek bir devrim getiriyor bu. Hem de bugün, sadece verimlilik artışı değil, bugünden düşünemediğimiz, yapay zekâ öncesinde belki yapılamayan, bilimsel geliştirmeler, özellikle tıp alanında, benim bu konuda, immünoloji konusunda, eee, uzman hem de yapay zekâ Amerika'da test etsin diye kendisine verilen, ondan böyle görüş istenen arkadaşım var. Hı hı. Yani buralarda Türkiye'de de televizyonlara çıktı Derya Unutmaz profesör. Hı hı. Yani, o sürekli yazıyor, anlatıyor. Eee, Yeni moleküller keşfedilecek, yeni, eee, ilaçlar keşfedilecek. O yeni moleküllerle belki yepyeni inşaatlar yapılacak vs. Çok, çok büyük bir potansiyel var ve o Nasdaq'ta. O yüzden Nasdaq'a yatırım yap, unut denilebilir. Ama Hıı. riskli. Her gün her gün artmaz. Arada bir bakın Başkan Trump çıktı, gümrük vergilerini yok %60 arttırdım, yok %80 arttırdım dedi. Ölümüne sattılar. Böyle sanki Amerika çöküyormuş gibi. Defalarca yayın yaptık. Sakin olun, bekleyin, geçecek bilmem ne. Dibi bulduk mu? Bulduk dedik. Şimdi burası dip dedik. O burası dip dedikten 2 saat sonra başladı yükseliş. Benim tweet'im orada durur. O tweet'ten 2 saat, 2,5 saat sonra çok ciddi bir yükseliş oldu. %5-6'ya varan falan. Ve ondan sonra rekorlara gidiyor artık Nasdaq. Hı Rekor hı. üstüne gidiyor yani. Yani Peki Tunç Bey, böyle şunu yani. sorsam, bu rekora giden süreç, bu treni kaçırdım ben diye düşünenlere de sebep Hayır, olabilir. hayır. Öyle Şu anda düşünmesinler mi? kaçırmadınız, Hâlâ trende kaçırmadınız. yer var mı? Evet, çünkü Amerikan ekonomisi hâlen güçlü. Hı Hâlen hı. güçlü ekonomi.
FED faizi indiriyor ekonomi güçlüyken. Neden? Çünkü istihdamda 900.000 kişilik 900.000 kişicik küçük bir, hata yapmışlar adamlar ölçümde. Meğer Başkan Biden zamanında o kadar istihdam yaratılmamış. Nasıl olduysa, bu istatistikleri tutan merkez, "Ya, yanlış hesaplamışız. Başkan Biden Hay Allah. bu kadar iyi bir istihdam yaratamamış meğer ekonomide." dediler. Sen gelince tabii bu ortaya çıktı. Trump efendi dediler. O da baştaki kişiyi gitti aldı oradan. Böyle olunca FED'de de Başkan Powell hep şunu söylüyordu: "İstihdam çok güçlü. Harika yani bu kadar milyonlarca insan iş buluyor." Yani öyle bir şey de yok. Ekonomi de güçlü, büyüme var. Bu, Başkan Trump'ın, eee, gümrük vergilerindeki artış nedeniyle bir belirsizlik de var. O yüzden faiz indirmiyoruz diyorlardı. Şimdi diyorlar ki İstihdam o kadar güçlü değilmiş. Başkan Trump'ın da gümrük vergilerini arttırması bir defalık bir fiyatlarda artışa sebep oluyor. Sürekli olarak o fiyatlar artmayacak, gümrük vergileri nedeniyle, eee, dediler ve faiz indirmeye başladılar ve faiz indirimleri de devam edecek. Eee, Bir resesyon ufukta olabilir Amerika'da. 2026 yılında bu iş olabilir ama iş oraya gidinceye kadar bu Nasdaq'ta, bu S&P 500'de yeni rekorlar görmeyi ben bekliyorum. Özellikle Standard and Poor's 500 endeksi. Hı hı. 7.300 hedefim var, orada, ve gelecek sene içerisinde de bunun görülebileceğini düşünüyorum. Sektörel bazda aslında bazı ipuçları verdiniz. Örneğin sağlık dediniz, yapay zekâ ve Rönesans dediniz. Hangi sektörler size göre öne çıkıyor bu, 7.300'e giden, Evet, şimdi rekor sürecinde sizce? Hangi sektör denildiği zaman sektörlerse biraz artık sektörler gözden denildiği zaman düşebilir? çok, Hı hı. bence bir risk almış oluyorsunuz. Sektör Hı yerine hı. Hı endeks hı. yatırımını ben burada tavsiye ediyorum. Zaten Nasdaq Çok 100 güzel. dediğiniz zaman bunun içerisindekiler teknoloji şirketleri. Şimdi tabii şöyle de bir, düşünce var, işte, diyor ki mesela JP Morgan bu, ııı, faiz indirimlerinden aslında büyük finans şirketleri, Hı hı. işte, kendisi gibi, JP Morgan gibi, Goldman Sachs gibi büyük bankalar da faydalanacaklar. Yani doğrudur, yani katılırım ben öyle şeylere. Ben sadece geçmişten bu yana baktığımda teknolojinin daha çok kazandırdığını görüyorum ama bu ortamda, belki bir süreliğine, işte, o bankalar daha çok kazandırabilir. Fakat gerekli mi derseniz bence teknoloji yeterli.